Herkese selamlar dostlar. Bugün Ark'ta bugüne kadar girdiğim en zor, en karmaşık ve en sabır isteyen mağaralardan birine giriyoruz. Burası Ragnarok labirenti. Bu video bir hızlı rehber değil. Burada yaşadıklarımı, yaptığım hataları, çözdüğüm yolları ve gerçekten nasıl çıkabildiğimi göstermek istiyorum. Kapılar, tuzaklar, yanlış yollar, geri dönüşler hepsi var. Eğer sen de bu labirente girmeyi düşünüyorsan ya da sadece bu macerayı benimle yaşamak istiyorsan haydi birlikte içeri girelim. Hazırsan başlıyoruz. Başlamadan önce küçük bir rica arkadaşlar, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Evet, çölün olduğu bu kısımda bulunuyor. Yanımızda bulundurmamız gereken malzemeler mutlaka fokal biber çorbası. Çünkü hıza ihtiyacımız olacak burada bizim. Hafif panzehir. Çünkü yarasalar, örümcekler burada saldırıyor. Bir de pompalı tüfek mermisi aldım 100 tane. Pompalı tüfek aldım. Fiziksel hasar verebilmek için kılıç aldım yanıma. Can için bunu aldım. Bir miktar su ve yiyecek aldım arkadaşlar. Mümkün mertebe üzerinizin hafif olması gerekiyor. Çünkü bazı yerlerde biraz hız gerekiyor arkadaşlar. Evet, şöyle bir girişimizi yapalım. Sağ ve sollu tarafta aynı yere çıkacak arkadaşlar, bakın. Endişelenmeyin, buradaki örümcekler zararsız. Yavru örümcekler var burada. Bu örümcekler bir zarar vermiyor size. Onlara saldırmanız gerekmiyor veya onlar size saldırmıyor zaten. Bu kısımda herhangi bir tehdit yok arkadaşlar. İçeriye girdiğimizde duvarlarda bizi harfler karşılıyor arkadaşlar. Duvarlarda harfleri görüyorsunuz. Bir takım harfler var duvarlarda ve harflerin altında butonlar var. Basılabilir olan butonlar var harflerin altlarında. Bu da bize burada bir bulmaca olduğunu söylüyor. Bu bulmaca nasıl çözülecek? Arkadaşlar şunu itiraf edeyim. Öncelikle ben bu bulmacayı kendim çözmeye çalıştım ama bulamadım. Rehbersiz çok zor. Belki de imkansız da diyebiliriz yani burayı geçmek. Buradaki şifre arkadaşlar Drakkar. Evet, Drakkar yazmamız gerekiyor. Ne demek arkadaşlar? Viking gemisi demek. Bakın hemen şu merkezde Viking gemisi var. Bu gemi açılacak ve burada bir kuyu meydana çıkacak. Bu kuyuya inmemiz gerekecek arkadaşlar. Bunu açmamız için Drakkar kelimesini yazmamız gerekiyor. Şöyle bir şey var. Bu harfleri sırasıyla yazarken alttan başlayacaksınız. Önce D harfi, sonra yukarı gelip R harfi, sonra tekrar aşağıya A, bir alt kata bir üst kata, bir alt kata bir üst kata şeklinde harfleri bu şekilde sırayla. Ancak bazı oyuncular fark etmiyor diye de yazmışlar. Ben onu denemedim. Yani sırasıyla yaptım. Şimdi alt kattan başlayalım arkadaşlar. Kelimenin sonu biraz zor yalnız. Sondaki R harfi. Bakın burada bir sembol var hemen girdiğinizde. Baklava sembolünü görüyoruz arkadaşlar. Sağlı ve sollu yollar var. Evet, şimdi D harfini bulacağız arkadaşlar. Bakın hemen sağa gittik mi bunları kodlarsanız çıkışlar ve girişler biraz daha kolay oluyor. K harfi bakın. Bu K harfinin sağından girip sol yaptığımızda çıkışa geçebiliyoruz. Buradaki çıkışa. Burası da bir labirent sistemi var ama bu daha hiçbir şey arkadaşlar. Burası basit yani. İleride öyle bir yer gelecek ki, öyle bir labirent gelecek ki o çok karışık. Şimdi gidelim D harfini bulalım. Bu sol tarafta bir yerde arkadaşlar D harfi. Evet, bakın burada. Evet, D harfi hemen soldan gittiğimiz zaman en sonda bulunuyor. D'ye bastık. Şimdi R harfi arkadaşlar. R harfine basmamız gerekiyor. Üst kata çıkacağız. Evet, bakın. K'nin ne demiştik? K'nin sağından giriyoruz. Solundan çıkıyoruz üst kata çıkmak için. Evet, şimdi R harfini bulacağız arkadaşlar burada. Şu tarafta R harfi var. Evet, burada R'ye basıyoruz. A harfi için tekrar aşağı inmemiz gerekiyor. Hemen şuradan kısaca inebilirsiniz. A harfi için sağa dönüyoruz. Sola döndüğümüz zaman karşımıza düz gidersek arkadaşlar, yani şu K harfinin karşısından düz gittiğimizde burada bir kapı var. Bunu şimdi kelimenin sonunda söyleyeceğim, bu kapının ne olduğunu. A harfi burada.
Şimdi A harfine bastık. K harfi gerekiyor şimdi. Buradaki K değil, üst kattaki K'ye gidiyoruz. Evet. Şimdi bir K daha gerekiyor. Drakkar dedik çünkü bakın bir K daha gerekiyor. O da hemen buradaki K'ye basıyoruz bir daha. Şimdi bir tane A gerekiyor. Yine üst kata çıkıyoruz. Üst kattaki A'yı buluyoruz arkadaşlar. Burada değildi. Şöyle gidelim. I var burada. Evet şurada. A harfi burada. Bakın örümcekler var arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi bunların hepsi yavru örümcek. Bunlar zararsız. Evet. Şimdi son harfi olarak R kaldı arkadaşlar. Bu R harfi biraz karışık ve zor bir yerde. Onu gösterelim. Yerini nasıl yapacağımızı. Giriyoruz arkadaşlar. Bu K'nin olduğu yere geliyoruz. Direkt karşımızdaki kapıya gidiyoruz. Bakın burada bir kapı var. Gizli bir kapı. Burası gizli bir kapı arkadaşlar. Burasını açmamız gerekiyor bu kapıyı. R harfi bu kapının içinde. Bunu da nereden açıyoruz? Hemen yana geliyoruz. Bakın burada U harfi var. U harfinin olduğu yerde bu köşede buton var. Bu butona basıp kapıyı açıyoruz. Evet. R harfi burada arkadaşlar. İçinde ama dikkat edin bakın burada kazıklar var arkadaşlar. Kapının zamanı var. Tik tak sesini takip edeceksiniz. Bakın burada kazıklar var. Evet. Bakın kapı kapanacak arkadaşlar şimdi. Bakın tik tak sesi çoğaldığı zaman kapı kapanıyor. İçeride kaldığınız zaman geçmiş olsun. İçeride kaldığınızda arkadaşlar dışarı çıkamıyorsunuz. Evet şimdi ne oldu? Bakın burada R harfini de butonuna bastık ve fark ettiniz mi bilmiyorum bir kapı açılma sesi geldi. Kapı açılma sesi gibi bir ses geldi. Üst kata çıkacağız şimdi. Şu K harfinin yanından demiştik. Buradan üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın buradaki gemi açıldı ve kuyu açıldı. Bu kuyudan aşağıya atlıyoruz arkadaşlar. Suyun içine düştük. Hemen sola dönüyoruz. Arkamızı dönüyoruz hemen. Bu sudan çıkıyoruz. Şu tarafta arkadaşlar. Evet. Bakın şurada. Buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar burada bakın asıl zorluk buradan sonra başlıyor. Burada bazı tehditler, tehlikeler, kazıklar, şifreler, butonlar var. Bunları çözmemiz gerekecek arkadaşlar. Evet şimdi burada arkadaşlar bakın kazıklar var. Bu kazıklara dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için kenardan yürüyoruz arkadaşlar. Kenardan yürüyoruz. Bakın şurada mesela kazık var bakın. Evet kazıklar var arkadaşlar. Onun için burada kenardan gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Kenardan gidiyoruz. Evet arkadaşlar burada bir kapı açıldı. Burada sürünerek gitmemiz gerekiyor. Karşıda bakın yazılar var. Orada bir heykel var. Eğer sürünerek gitmezseniz buradan o heykel ateş üflüyor arkadaşlar ve burada ölebiliyorsunuz o ateşten dolayı. Şimdi buraya geldiğimizde bu heykel var dedik. Arkadaki kapı kapanıyor ama bu kapı otomatik açılıyor arkadaşlar. Sorun değil kapansa da otomatik açılıyor. İki tane kapı karşılıyor arkadaşlar bizi burada. Şimdi biz bu kapının sağ tarafından gireceğiz. Üç tane artifakt alacağız buradan biz. Sağ tarafından gireceğiz. Sol taraftan da bir giriş var arkadaşlar ama ben şimdi sağ taraftan girişi göstereceğim. Bu sağ taraftan girmek için şurada bazı butonlar var arkadaşlar. Bu butonları kullanacağız. Butonun bir tanesi şurada tam bu kısımda. Önce buna basıyoruz. Sırasıyla basmamız gerekiyor o kapıyı açmamız için arkadaşlar ve sürünerek gitmemiz gerekiyor. Burada evet buna basıyoruz. Ardından tam karşıda bir buton daha var fark ettiyseniz. Yine aşağıda kalıyor şu kumun üzerinde. Bir buton daha var arkadaşlar. Evet buna bastık ve son olarak yine heykelin sağ tarafında bulunan bir buton var. Onu da görebiliyoruz tam karşımızda bakın. Ve buna da basınca kapı açıldı arkadaşlar. Yine sürünerek o kapıdan geçeceğiz.
Bu kapıların süresi var arkadaşlar, bakın. Tik tak sesi başladığı zaman süre başlıyor. Eğer kapı kapanıp altında kalırsanız ölebiliyorsunuz. Evet, ölebiliyorsunuz. Şimdi buraya geçtik arkadaşlar. Tamam. Bakın şimdi kapı kapanacak. Şimdi buraya geldiğimizde devam ediyoruz. Karşımıza bakın kazık var ama hızlı geçtik, bir şey olmadı. Hızlı geçeceksiniz kazıktan. Bakın burada bir aşağıda su var arkadaşlar ve şurada bir kapı var yine. Buton burada. Bu kapının butonu burada. Buna basıyoruz. Burayı açıyoruz arkadaşlar. Evet. Burayı açıyoruz ve şurada buraya atladık. Buraya atladık arkadaşlar. Evet, ben suya düştüm. Sudan da gidebilirsiniz ama şeyler var arkadaşlar. Burada timsahlar var. Sudan da gidebilirsiniz. Atlayarak da geçebilirsiniz buradan. Ama bu kısımda timsah yok galiba. Ya da var, bizi görmedi. Evet, buraya geldik. Şimdi burada biraz zor olan bir bölge var arkadaşlar. Geçmemiz gereken bir bölge var. Burada arkadaşlar fokal biber çorbasını kullanacağız kolay bir şekilde geçmek için. Çünkü daha hızlı atlıyoruz. Bakın burası biraz zordur yine. Arkadaşlar burada aşağıda timsahlar var arkadaşlar. Kaprolar var aşağıda. Bu timsahlar üzerinize atlayıp size yakalıyor biliyorsunuz. Henüz şeyi kullanmadık. Ateş Manyağı isimli bu kaplanımızı henüz kullanmadık ama bu da bize lazım olacak bazı yerlerde. Şimdi şuraya atlayalım. Evet. Kazın çıkıp girmesini bekliyoruz. Hemen atlıyoruz. Koşmayı kapattım arkadaşlar. Bakın orada hasar aldık. Şimdi koşmayı kapattım, zaten çorba içtiğimiz için şu anda bize lazım olmayacak. O birazdan lazım olacak koşma. Evet. Buradan geçerken arkadaşlar eğilerek geçiyoruz buradan. Evet. Burada da bir kazık var. Buradan böyle buraya geçtik. Şimdi arkadaşlar bakın. Evet, timsah geliyor bakın. Timsah geliyor. Şu karşıya geçeyim, anlatacağım. Yakalamazsa bizi timsah. Koşmayı açtım. Ve atladık buraya arkadaşlar. Evet. Bakın timsahlar orada arkadaşlar. Bu kupanın içindekilerini almak istiyorsanız bakın aşağıdan saldırıyor arkadaşlar bize. Buradan da geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu riski göz önüne alıp bu aşağıdaki timsahlarla savaşıp şuradaki kupadaki malzemeleri alabilirsiniz. Şimdi karşıya atlayacağız ama bakın ya şuraya atlayıp öyle atlamamız gerekiyor veya hatta Fireman'le geldiğim için arkadaşlar ateş sıçrayışıyla karşıya geçeceğiz. Karşıda bir kapı var, oradan geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Ateş manyağıyla direkt atladık buraya. Burada kazık da var arkadaşlar. Onun için inmek istemiyorum aşağıya. Aşağıda kazık var arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi buraya geldik. Burada kapı var arkadaşlar. Şimdi buradaki kapıda dikkat edelim. Bakın buradaki kapıda iki tane kapı var burada. Birinci kapı bu. Bunun butonu burada arkadaşlar. Bu butona bastık. Bu kapı açılıyor. İkinci bir kapı çıkıyor burada. Onun butonu da burada. İkisine de bastığımızda buradan geçiyoruz. Ve arkadaşlar yine burada bakın karşıda ateş üfleyen heykel var yine. Karşıda yarasalar gelecek. Evet arkadaşlar, ateş yandı bakın ama biliyorsunuz Fireman ateşten etkilenmiyor. Böyle bir avantajımız da var burada. Ateşten etkilenmediği için buraya hemen geçtik arkadaşlar. Bakın bu şekilde geçebilirsiniz. Fireman'in avantajını kullanabilirsiniz burada arkadaşlar. Bu arada seviyesini göstereyim arkadaşlar. Ateş manyağının seviyesi bizim 174'tür bunun seviyesi ve şu an seviye atladı. Fiziksel hasara veriyorum. Statlara baktığımız zaman sağlık 10.000. 10.281. Evet, fiziksel hasarda %580. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bundan iniyoruz.
Yani buradaki şeyleri alabilirsiniz. Envanterleri alabilirsiniz dilerseniz. Buradan farklı malzemeler çıkıyor. Değerli malzemeler çıkıyor biliyorsunuz. Evet, burayı geçtiğimizde karşımıza bir kapı daha çıktı arkadaşlar. Şimdi bu kapıyı geçmek için buranın butonunu kullanacağız. Buranın butonu nerede? Şurada arkadaşlar, bakın. Bu kapının butonu da burada. Basıyoruz. Evet, kapı açılıyor. Tam karşımızdaki kapıyı açmak için burada da butonlar var. Bu kupanın içindeki yine malzemeleri alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ganimet sandıklarındaki malzemeleri alabilirsiniz. Ancak bunu almak için burada ateş püskürtüyor burası arkadaşlar. Yavaş yavaş yaklaşmanız gerekiyor. Birazdan göstereceğim. Öncelikle buradaki, şimdi buradan gelecekler var arkadaşlar. Bakın burada örümcek geliyor buradan. Arkadaşlar bu butona bastık. Ardından burada bir buton var. Buna bastık. Kenardan gidiyoruz. Buna bastık. Ve kapı açıldı arkadaşlar. Bunları bu şekilde sırasıyla bastığımızda kapı açılıyor. Bakın ateş püskürttü orası. Onu almadım arkadaşlar. Siz alabilirsiniz. Ve burada karşımıza iki tane kapı çıkıyor arkadaşlar. Birinci kapı burada. Evet, ikinci kapı burada. İşte asıl labirent olayı burada başlıyor arkadaşlar. Burada çok zorlanabileceğimiz bir kısım var. Çok uğraştım gerçekten bu kısmı çözebilmek için. Çünkü burada zaman gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birazdan göstereceğiz. Burayı açtığımızda içeri giriyoruz. Burada sürekli kapılar var ve bu kapıları aklımızda tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Karşıdaki kapıya giriyoruz. Burayı açıyoruz. Burası değil bakın. Burası. Evet. İki tane daha kapı var. Biz şuradan gireceğiz arkadaşlar. Bu kapı değil. Ortadaki, bak, üç tane buton var bakın burada. Ortadakine bastık ve burası açıldı. Evet, burada bir kapı daha çıkıyor karşımıza. Bu buton arka kapının, bu buton karşımızdaki kapının. Evet, ve burası da açılıyor. Evet, geldik en önemli yere arkadaşlar. Dananın kuyruğunun koptuğu yer. Labirentin merkezi ve bizi en çok zorlayacak olan yer arkadaşlar burası. Şuraya bir işaret koyalım. Buraya işaret koyuyoruz. Şimdi burada şöyle bir olay var arkadaşlar. Bakın. Öncelikle anlatayım bunu. Şuraya bir gezelim öncelikle. Burada bir kapı var. Bu kapıdan geçmemiz gerekecek arkadaşlar. Evet, bu kapının butonu şurası. Burası o kapının butonu. Şimdi bir de şurada bir kapı var gördünüz. Hemen girişte. Bu kapının butonu da burası. Hangi kapıyı açacağız biz? İkisini de açacağız. Ama önce buranın açılması gerekiyor. Çünkü içeride bir tane buton var. Bizim en son kapıya ulaşmamız için gereken buton, o butona basıp o son kapının zamanı biraz daha uzun arkadaşlar. Biraz daha uzun ve oraya yetişmemiz gerekiyor hızlı bir şekilde geçip. Ama karşımıza bazı yaratıklar çıkacak yine. Onlarla mücadele etmek zorunda kalabileceğiz arkadaşlar. Onun için burada iki tane yöntem ben size önereceğim. Birinci yöntem, hızınızı kullanarak geçebilirsiniz. İkinci yöntem, bu ateş manyağıyla, üzerimizdeki ateş kaplanıyla arkadaşlar bunu pete çevirip zıplayarak duvarın üstünden geçeceğiz. Bunu birazdan göstereceğim, açıklayacağım. Bu iki tanesinden önce birincisini gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyoruz. Ama yetişemeyebilirim bakın. Önce buna bastık. Sonra buna bastık. İki kapıyı da açtık. Şu iki kapı da açıldı arkadaşlar. Hemen koşuyoruz. Bak şurada bir buton var. Bu buton. Buna basıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şimdi koşmamız gerekiyor. Bu kapı kapanmadan geçiyoruz. Bakın bu yolları ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Kaç saat uğraştım bu yolları ezberlemek için. Bakın buradan hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Şu taş var burada. Bu taşın yanından geçiyoruz. Bakın burada bir buton var arkadaşlar. Evet, bu butona bastık. Bu kapıyı açıyoruz.
Hemen hızlı bir şekilde giriyoruz. Şu butona basıyoruz. Şu kapı açılıyor. Giriyoruz. Yine koşuyoruz. Hızlı bir şekilde koşuyoruz arkadaşlar. Buna basıyoruz. Çok hızlı yapmamız gerekiyor bunları. Şurada bir buton var. Buna bastık. Şu karşıdakine basacağız. Evet. Şu an çorbanın özelliği de var. Hız özelliği. Bakın ne kadar çok kapı var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen ikincisi arkadaşlar. Şurada ikincisi. İkincisine basıyoruz. Ve kapı kapanmış arkadaşlar. Bakın yetişemedik. Şimdi yetişemedik arkadaşlar buraya. Şimdi bunu göstereceğim size. Bakın. Buradan geldik. Bu kapının açık olması gerekiyor. Bu kapıya yetişmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde gelip. Bu birinci yöntemdi. Ya bu şekilde hızlı bir şekilde gelip buraya yetişmemiz gerekiyor. Burası kapanmadan. Başka bir şekilde bu labirenti geçemiyoruz arkadaşlar. İkincisi bakın arkadaşlar. Şu duvarlar var. Bu duvarlar. Bu duvarlar biz koşarken biraz daha geride bulunuyor bu duvarlar. Biraz daha geride bulunuyor. Bu duvarlardan Fireman'le geçebilirsiniz. Nasıl? Atladınız. Bakın atladınız bu şekilde kalıyor zaten. Bu şekilde kalıyor atladığınız zaman. Evet ne yapıyoruz? Bunu pete çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde atlıyoruz buraya bakın. Burası neresi? Biraz labirenti gezdiğiniz zaman, yolları ezberlediğiniz zaman anlayacaksınız. Sıralı kapıların geldiği yer arkadaşlar burası. Bakın. Sıralı kapıların geldiği yer burası arkadaşlar. Bu kapılar bize zaman kaybettiriyor. Burada sıralı kapılar var. Burası bize zaman kaybettiriyor. Eğer burada hızınızı kullanıp Fireman'le bu şekilde atlayıp arkadaşlar bir daha pete çevirirseniz bu şekilde bu kapıya daha kolay ulaşabilirsiniz. Evet şu köşeye doğru gelin arkadaşlar. Bakın köşeye doğru geldikten sonra şu köşeye doğru geldikten sonra bunu pete çevirin geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geri başlangıç noktasına gelmemiz gerekiyor. Onun için de arkadaşlar başlangıç noktasına gelmemiz için tekrar buradan gideceğiz. Bu kapıları açacağız tekrar. Evet bakın arkadaşlar buradan yine sıralı kapılar geliyordu. Biz buradan girmiyoruz. Başlangıç noktasına tekrar gelmemiz için şu kapıya geliyoruz. Bunu çok aradım arkadaşlar. Burayı yani saatlerimi aldı burayı bulmak benim. Çünkü ilk başlarda o kadar karışık geliyor ki. Bakın burayı hatırladıysanız. Yine sıralı kapılar geliyor burada. Evet. Buradan başlangıç noktasına geliyoruz arkadaşlar. Bakın işaretlemiştik zaten rally puan diye ve geldik arkadaşlar. Başlangıç noktasına geldik. Şimdi ikinci yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Burada ikinci yöntemle pratik bir şekilde daha hızlı son kapıya ulaşmamızı sağlayacak. Şimdi tekrar en baştaki gibi başlayacağız arkadaşlar ama yine fokal biber çorbasını içiyoruz öncelikle hız kazanmak için. Evet, öncelikle bu arka kapıyı buradan açıyoruz. Şu ön kapıyı da açıyoruz bu şekilde. Hemen gidiyoruz. Acele edeceğiz yine arkadaşlar. Buradan düğmeye basıyoruz. Evet, bu son kapının düğmesine bastık. Yine tekrar hızlı bir şekilde koşuyoruz. Şaşırdım arkadaşlar. Ne kadar fazla yapsak da yine şaşırabiliyoruz. Evet, şu an yine koşuyoruz arkadaşlar. Normalde burada yarasalar var arkadaşlar. Ama şu anda spawn olmadı. Evet buraya çıktıktan sonra arkadaşlar şuradaki sıralı kapılara geçmiyoruz. Bakın burada kapının tik tak sesi geliyor. Acele ediyoruz çünkü az kaldı. Kapanacak arkadaşlar ve hemen geçtik bakın. Bakın kapanacak şimdi birazdan.
Sıralı kapıları takip etseydik belki yine yetişebilirdik. Bakın o sıralı kapılardan geçerken butonlara basarken orası asla hata istemiyor arkadaşlar. Onun için bu yöntemi kullanarak da pratik bir şekilde hemen hızlı bir şekilde buraya geçebilirsiniz. Bu labirentin son kapısıydı. Buradan sonra arkadaşlar şu yolu takip ediyoruz. Burada bakın bir yeraltı tüneli var arkadaşlar. Bir kuyu var burada. Evet, bu kuyudan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Evet, bu kuyudan aşağı ineceğiz. Evet, burada herhangi bir kazıklar dışında herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi gidiyoruz. Düşmemeye dikkat edeceksiniz tabi. Buradan koşarak hızlı bir şekilde geldik ve artefaktımız burada arkadaşlar. Bakın, Zeki'nin eseri. Evet, Zeki'nin eseri isimli artefaktı burada almış olduk arkadaşlar. Yani zeka istiyor arkadaşlar. Buraya ulaşmak zeka istiyor gördüğünüz gibi. Ancak bununla bitmiyor arkadaşlar. Burada 2 tane daha artefaktımız olacak. Evet, onları da alacağız. Biraz daha ileride. Yine devam ediyoruz buradan yolumuza. Kazıklar falan var arkadaşlar. Buradaki kapı. Evet, otomatik açılıyor. Evet, bu yolu takip ediyoruz. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bakın, buraya geldiğimizde burada bizi 2 tane heykel karşılıyor. Bu heykelin altından geçiyoruz arkadaşlar. Ve burası arkadaşlar. Bakın, burada bir heykel var. Şurada bir kapı var. Ve bu tarafta da bir tane daha kapı var. Bu kapıyı açmak için bu kapıdan geçeceğiz arkadaşlar. Bu kapıyı açmak için buraya bir sunak, yani canlı bir hayvan atmamızı istiyor buraya. Canlı bir hayvan atmamızı istiyor arkadaşlar. Ben buraya 2 sefer geldim. Geri eve gitmiştim. Tekrar geldim arkadaşlar. Dodo aldım. Dodo aldım buradan. Ama bakın şuradan, burada kullanılmaz diyor arkadaşlar. Yani eğer bilenleriniz varsa yoruma yazsın. Yani bunu biz mi yapamıyoruz? Yoksa ben videolarda gördüm, yapıyorlardı yani. Bunu atıyorlardı. Bu kozayı buraya atıp hayvanı buradan çıkartıyorlardı arkadaşlar. Yani kapıyı açıyorlardı. Yani bazı videolarda bunu gördüm ben ama yani bu bizden şu anda belki güncellemeyle kaldırılmış olabilir bu. Yani bu kozayı atamıyoruz arkadaşlar buraya. Burada kullanılmaz diyor bakın. Burada kullanılamaz diyor. Bu kozayı buraya bir türlü atamadım. Onun için ne yaptım arkadaşlar? Ben burada itiraf edeyim ki bakın, bu Ragnarok haritasında çok fazla oynadım arkadaşlar. Ben hiç hile kullanmadım ama burayı geçmek için hayalet hilesini kullandım ve o şekilde geçtim. Çünkü 2 sefer gelmiştim buraya ve bu da olmayınca artık iyice sinirim bozuldu arkadaşlar. Burada hiç yapmadığım bir şey yaptım ve hayalet hilesini kullanıp buradan bu kapının arkasına geçtim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapının arka tarafına geçtik. Dediğim gibi yani burada göstermek için tekrar size Ghost hilesini kullandım. Hayalet hilesini kullandık. Şimdi diğer artefaktları almak için arkadaşlar bu yolu takip ediyoruz. Yine buradan gidiyoruz. Evet, bu yolu takip ediyoruz. Burada yine kazıklar var arkadaşlar. Kazıklara dikkat edin. Hızlı bir şekilde geçin. Burada bir buton var. Bu butona basıp tekrar geriye dönüyoruz. Burada bir kuyu açılacak yine arkadaşlar. Evet, burada bu kuyu açıldı ve buradan aşağıya atlıyoruz. Evet, suyun içine girip karşıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada yine kazıklar var. Çok dikkat etmemiz gerekiyor burada. Evet, bu şekilde atlayabiliriz arkadaşlar. Evet, hızlı bir şekilde kullanmamız lazım. Çok fazla kazık var arkadaşlar burada bakın. Dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, daha sonra buradan karşıya atlayacağız yine. Karşıya atlayacağız arkadaşlar ve burada yine karşıya atlıyoruz. Şimdi burada yarasalar gelecek arkadaşlar. Bakın, burada yaratıklar var, yarasalar geliyor. Evet.
Burada kaplanımız da arkadaşlar. Kolayca hallettik bunları. Yani bu arada arkadaşlar ismini doğru söylüyor mu bilmiyorum. Fireman diyorum ama biz buna ateş kaplanı diyelim arkadaşlar. Ateş kaplanı. Ateş kaplanıyla çok statları güzel çünkü arkadaşlar bunun seviyesi güzel. Ve karşıda yine bakın bir yarasa daha var. Bizi bekliyordu arkadaşlar. Hazırlıklı olalım ona da. Evet, seviyesi düşükmüş zaten. Şimdi burada zehirlenmedik. Yani kuduz olabiliyoruz arkadaşlar. Orada kuduz olursak hemen burada panzehirimiz hazır. Bu panzehiri kullandığımız zaman sıkıntı olmuyor. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bu kapı artık son kapı ve şurada bakın butonu. Evet, şu sol tarafta. Buton burada. Evet, buna basıyoruz ve buradan geçiyoruz arkadaşlar. Bu son kapı arkadaşlar. Yani 2 tane artifak kaldı demiştik. Bakın burada şöyle gösterelim. Hayaletler gelecek arkadaşlar burada. Hayaletler gelecek. Bakın şurada artifaklarımız. Ama kapalı burası. Burayı açmamız gerekecek. Burayı açmamız için hayaletler gelecek arkadaşlar buradan. Hayalet hayvanlar gelecek. Onun için öncelikle şunlara vurarak başlıyoruz arkadaşlar. Bunlara vurduğumuz zaman gelmeye başlıyor zaten bakın. Şimdi geliyorlar bakın karşıdan. Evet. Bunları arkadaşlar her geleni indirmemiz lazım. Bunları bitirdikten sonra açılacak. Artifaklarımız bunları bitirdikten sonra açılıyor arkadaşlar. Burada geyikler de var. Yani zararsız ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. O şeyleri açabilmek için bunları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Evet, bunları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Başka türlü açılmıyor arkadaşlar. Evet, bakın orada yine ayı var. Evet, bu hayaletler arkadaşlar. Bu hayaletler acaba burada bizim öldürdüğümüz hayvanların yani geyiklerin aslında hayaletleri mi buna dönüşüyor acaba? Bu konuda bilginiz varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet bakın bazıları yüksek seviyede arkadaşlar. ...160 seviye geldi bakın. Ruhlar sakinleşti diyor arkadaşlar bakın yukarıda. Ruhlar sakinleşti diyor arkadaşlar. Yani ne anlama geliyor bu? Şeyler açıldı arkadaşlar bakın. Artifaklar açıldı. Evet gidip hemen alacağız. 2 tanesi burada bakın açıldı. Evet birisi bu arkadaşlar. Düzenbazın eseri. İkincisi de devin eseri. Evet. Devin eseri ve düzenbazın eseri isimli artefaktı da buradan aldık. Diğeri de Zeki'nin eseriydi. Onu da içeriden aldık. Toplamda 3 tane artefaktı almış olduk arkadaşlar. Şimdi burada işimiz bitti. Bakın burada kapı var ama bu kapıdan şu anda giremiyoruz. Bu kapı arkadaşlar burada başka artefakt da var. Onu almamız için arkadaşlar diğer kapıdan girmemiz gerekiyor. Bunun için ayrı bir video yapacağım tekrar. Artık arkadaşlar burada işimiz bitti.
Evet bakın şuraya geliyoruz. Şurada bir mağara gibi bir giriş var. Burada yine bir su var arkadaşlar. Bu sudan aşağıya atlayacağız yine. Evet buraya atladık ve artık çıkışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Artık çıkışa doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada bu çorba karakterin hızını o kadar arttırıyor ki bakın gerçekten yani çılgın gibi gidiyor arkadaşlar. Yani ben bu çorbayı çoğunlukla kullanıyorum arkadaşlar. Evet şimdi bu şelaleden arkadaşlar bakın şu tarafa doğru geldiğinizde merdiven var arkadaşlar. Bu kenardan çıkıyoruz. En son bu şelaleye geldiğimizde burada merdiven var. Bu merdivenin kenarından çıkıyoruz arkadaşlar. Evet ama bazı yerlerde atlamamız gerekecek. Dikkatli bir şekilde atlıyoruz arkadaşlar buralardan. Evet merdivenler kırık arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Şuradan bir geçiş var. Evet buraya giriyoruz. Hemen sağa dönüyoruz arkadaşlar. Yeşil ışıklı böyle mantarlar burada var. Artık çıkışa doğru gidiyor burası. Burada herhangi bir tehdit veya tehlike herhangi bir şey yok. Evet ve artık çıkışa doğru geldik. Evet arkadaşlar burada son o kapımız bu. Bu son kapı. Bu kendisi otomatik açılıyor ve bizi dışarıya çıkartıyor bakın. Evet burada dışarıya doğru çıktık arkadaşlar. Evet bu şekilde çok uzun bir yolculuk oldu ve zor bir yolculuk oldu. Hiç bilmeyen birisi için gerçekten arkadaşlar çok zor. Yani mutlaka rehbere ihtiyaç duyuyorsunuz. Çıktığımız yeri de haritada gösterelim. Evet bakın mağaranın olduğu yere zaten girdiğimiz yere çıktık yine tekrar arkadaşlar. Girdiğimiz yerde şu tarafta hemen. İçeri girerken ben bakın şurada evet Griffin'le geldim ben buraya arkadaşlar. Bakın Griffin de hala burada duruyor. Evet Griffin'imiz de hala burada duruyor. Evet arkadaşlar buradan başlayan yolculuğumuz uzun bir yolculuk, zor bir yolculuk. Bu üç tane artefaktı aldık burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitiriyoruz. Sonunda Ragnarok labirentinden çıkabildik. Açık söyleyeyim bu mağara beni hem zorladı hem de oyuna bakışımı değiştirdi. Ezberlemeden, sakin kalmadan ve gerçekten düşünmeden ilerlemek mümkün değilmiş. Kestirmeler, geri dönüşler, panik anları ve sonunda çözüm. Ama burası burada bitmiyor. Bu labirentin başka bir girişi ve başka artefakları daha var. Onlar için tekrar buraya döneceğiz. Eğer video işine yaradıysa ya da bu macerayı benimle yaşadıysan destek olman yeterli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.